bazı geceler vardır. Işık sönünce sadece karanlık değil, tarih de başlar konuşmaya. İşte o gece uyumadım aslında. Zamanın kapısını araladım ve orada geçmişle gelecek arasında bir yerde kendimle yüzleştim. Her gece uyumadan önce bir kadeh brandy alırım. Bir gelenek değil bu, daha çok bir barış anlaşması zihnimdeki savaş alanlarıyla. O gece de öyle yaptım. Lambam sönmeden hemen önce karanlık yüzüme vurdu. Ama bu karanlık sıradan değildi. Sessizdi ama tehdit edici. Sanki duvarlar bile bana sırtını dönmüştü. Birden yere bastonumla vurur gibi bir ses ama elimde baston yoktu. Uyuyordum ya da öyle zannediyordum. Açtım gözlerimi, Sister her yer sis içindeydi. Sanki Londra Blitz zamanında sabaha karşı bir an ama daha kasvetli, daha geçmişten. Sis aralandı. Karşımda kocaman bir galeri, aynalarla dolu. Her biri bir anı ama sıradan anılar değil, dönüm noktaları. Bir aynada 1899 Boer Savaşı. Elimde tabanca, gözlerim genç ama korkuyla parlıyor. Bir diğerinde 1940. Parlamentoda kan, ter ve gözyaşı konuşmamı yaparken her aynada bir zafer, bir hezimet ve bir yalnızlık vardı. Ben bile kendime baktıkça şaşırdım. Çünkü bu yansımalar sadece bedenimi değil, ruhumu da gösteriyordu. Ve hepsi aynı şeyi söylüyordu. Zafer, yalnız kaldığında da doğruyu söyleyebilmektir. Aniden kendimi büyük bir toplantı masasının başında buldum. Karşımda Franklin D. Roosevelt. Yanında dosyalar, haritalar ama yüzü bana değil, boşluğa dönük. Elimi uzattım ama dokunamadım. Aramızda görünmeyen bir duvar vardı. "Franklin," dedim, "unutuldun mu?" Yavaşça başını çevirdi. Gülümsedi ama gözleri doluydu. "Winston," dedi, "barışı kazanmak, savaşı kazanmaktan daha zor." Bu sözler içimi titretti. Çünkü biliyordum, rüyalar bizi yalanla değil, çıplak gerçekle yüzleştirir. Bir başka odaya geçtim. Duvarlarda haritalar, kırmızı bayraklar ve Stalin. Sessiz, gözleriyle konuşuyor. Yanına yaklaştım. Bir sigara uzattı. Aldım. Ama dumanı ciğerlerime değil, kalbime indi. "Güç," dedi. "Korkunun başka bir biçimi değil mi?" Cevap veremedim. Çünkü rüyadaydım ama savunmasızdım. Gerçekte asla söylemeyeceğim şeyleri burada itiraf ediyordum. İçimden bile olsa. Yıkılmış bir kiliseye geldim. İçeri girdiğimde duvarlar yoktu. Sadece gökyüzü ve koca bir çan. Ortada bir çocuk oturuyordu. Yüzü is içinde ama gözleri pırıl pırıl. "Bay Churchill," dedi. "Karanlık geçecek mi?" O an tüm savaşlarım, tüm kararlarım, tüm nutuklarım bir çocuğun gözlerinde yargılanıyordu. "Geçecek evlat," dedim. "Ama karanlığı yenmek için önce ona isim vermek gerekir." Sonra çok garip bir şey oldu. Kendimi bir televizyon stüdyosunda buldum. Ama 1950'ler değil, çok daha ötesi. Kameralar, ışıklar, dev ekranlar ve bir spiker. "Sayın Churchill, yapay zeka, nükleer tehdit ve küresel iklim krizleri çağımıza hoş geldiniz." Kelimeleri anlamaya çalışırken bile ter içinde kaldım. "İnsanlığın en büyük savaşı artık kendi içindedir," dedi ses. Ben ise sadece fısıldayabildim. Yani insan sonunda kendini mi düşman yaptı? Rüya sona ermeden önce bir masa başında buldum kendimi. Önümde bir defter, üstünde tek bir başlık, itiraf edilmeyen duygular sayfaları çevirdim. Yazılar benim el yazımla ama hiç hatırlamadığım cümlelerle doluydu. Babamın takdirini hiç kazanamadım. Savaş kazandım ama dostlarımı kaybettim. Zaferlerin çoğu acının üzerine inşa edildi. İnsan bazen kahraman olmak için değil, unutulmamak için savaşır. Ve en sonunda şu cümle: karanlık zamanlarda umut olmak, bazen kendine yalan söylemekten geçer. Saatin sesiyle uyandım. Güneş henüz doğmamıştı ama dışarıdan hafif bir ışık sızıyordu. Lambamı yakmadım. Pencereye yürüdüm ve düşündüm. Rüyalar geleceği göstermez ama geçmişte nasıl yaşadığımızı fısıldar. Giyindim.
Dışarı çıkarken bastonumu aldım. Kapıyı açtım. Soğuk bir rüzgar yüzüme çarptı ve kendi kendime dedim: zaman hala akıyor. Dünya hala dönüyor. O halde görev henüz bitmedi. Bu sadece bir rüya mıydı? Yoksa tarihin bana söylediği son söz mü? Her ne olursa olsun bilin ki ışık her zaman karanlıktan sonra gelir. Yeter ki onu bekleyecek cesaretiniz olsun. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Başka bir tarihi, karakterin rüyasını merak ediyorsan kanalımızdaki diğer videolara göz atabilirsin.